Çatıcak Weekend Market with Arda Ursel. Herkese günaydın arkadaşlar. Tayland'da uyandığımın ikinci uyandığım sabah diyelim, normalde üçüncü günüm. Ve böyle bir yeni odaya geçtik. Odayı göstermek istiyorum. Bir Hintliler yönetiyor burayı. Her yerde Hintli var. Yanlışlıkla gittik Hindistan. Koskoca Bangkok'ta gittik. Hint odasını bulduk. Ucuz diye kalıyoruz zaten, kalmadan kalmaya. Rahattı yani, kimse ses soluğu yok. Bir tık pis ama onun dışında rahat. Tabii şimdi şehir merkezine göre değil, sadece plaja göre ayarlamışım kendimi. Deniz şortuyla falan geziniyorum ortalıkta. Yani bugün unutmazsam bir doğru düzgün bir şeyler de alayım. Tayland biraz yöresel gezim. Bir de unutmadan şapka alayım ya, güneş gözlüğümü de unuttum, bari en azından şapka falan takayım. Bu gerçekten sıcak yani, telefon şu an bir ısınıyor. Isınıp navigasyonu kaybedeceğim diye korkuyorum. Bu arada burada çok güzel bir Kodak dükkanı var. Bayağı nostaljik görünüyor. Güzel bir caddede güzel bir Kodak. Burada da benim kaldığım sokak. Bu da ben. Evet, Çatuchak Weekend Market'e geldik. Şimdi içeriği gezeceğiz. Buraya Grab uygulamasıyla geldim. Bir tane ablamız getirdi burada. Yani normal taksi falan yazmıyordu. Özel bir araçtı. Herhalde çocuğunu okula mı bıraktı, ne yaptı, oradan geldi muhtemelen. Evet, başlayalım bakalım gezmeye. Bu pazar sadece hafta sonları açık. Bu pazar sadece pazar açık falan. Sadece cumartesi ve pazar günlerinin açık olduğu bir pazarmış burası. Bakalım neler var neler yok içeride. Çatıcak Weekend Market with Arda Ursel. Çatıcak Weekend Market with Arda Ursel. Evet, motor kültürünü görüyorsunuz. Sadece motor için özel bir alan var. Motor otoparkı. Arkadaşlar şimdi biraz oturup mola vermek istedim. Pazar gerçekten çok büyük. Yani çok dikkat çeken bir şey olmadığı sürece size göstermeyeceğim. Ama sadece bilgilendirme yapmak istiyorum. Çok büyük gerçekten. Yani nereden nereye gireceğimi bilemedim. Öyle araya bir yere girdim, şimdi bir yere oturdum. Daha nereden gideceğimi de bilmiyorum, bakalım. Dolaşacağız her yere ya, gün bizim. Çatıcak Weekend Market with Arda Ursel. Çatıcak Weekend Market with Arda Ursel. Ve as bayrakları as diyebileceğimiz bir sahne. Döner yapılıyor. Ben de diyorum bir tanıdık koku var ortalıkta böyle. Ama ne yapacağım, gidip yemeyeceğim tabii, ne yapayım, Tayland'a gelip döner mi yiyeceğim. Denemek de istemiyor değilim aslında nasıl yaptıklarına dair, ama bilmiyorum yani, daha hangisini seçeceksin dersen, daha yemediğim bir sürü yerel yiyecekleri var, onları tercih ederim. Bu arada pazardan birkaç kıyafet aldım yerel. Ama bugün göstermeyeceğim ne aldığımı, sürpriz olsun bir sonraki video için. Bir sonraki videoda görürsünüz, onları giyip öyle gezeceğim. Tayland'daki hayatıma o kıyafetlerle devam edeceğim. Osuna marketi böyle numaralandırılmış, yerlerle ayrılmış. Şimdi 28'e 3'ten çıkıp 27'ye 3'e giriyoruz. Şurada 27'ye 2 var, 27'ye 4 var, 27'ye 3. Öyle yapmaları şu an yeni fark ettim. Bir saattir dolanıyorum. Bunda yeni fark etmem bir tık üzdü beni. Yani normal bizim tarzda bir pazar ama gerçekten çok büyük bir pazar. Bir de tek fark, burada çok bağırmıyorlar, gel diye ısrar etmiyorlar. O yönü de güzel.
Bakın şöyle fiyatları da göstereyim. Şunlar mesela 10 baht. Yaklaşık 10 lira falan ediyor. Bence gayet uygun. Şimdi birazcık acıktım, birazcık da susadım. O yüzden smoothie alacağım. Mango ve ananaslı bir smoothie deneyeceğim şimdi. Daha sonra başka bir şey denerim. Burada çeşitli meyveler var. İnsan kararsız kalıyor, hatta adını bilmedi. Hepsinden karışık istedim. Hepsinden karışık istedim. Şöyle biraz alayım falan diye. Yok dedi, vermedi. Tamam dedim o zaman. 2 tane seçtim. Şöyle bir şey de yaptılar. Bir de pipet verdiler. Şimdi içeceğim, deneyeceğim. Tek başına olmak iyi güzel de bazen çekim yapmak sıkıntı olabiliyor. Mesela ellerimde poşet var ve içerek deniyorum şu an. Oha. Ya zaten ikisi de sevdiğim meyve. Birleşince böyle bir dehşetül vahşet bir şey ortaya çıkmış gerçekten. Açlıktan da olabilir ama yok ya, gerçekten kaliteli. Burada görüp de söylemeden geçeceğim bir şey daha var. Fiyatlar gayet uygun aslında. Ama uygun olmasına rağmen mesela ölümüne pazarlık yapabiliyorsunuz. Yani her şeyi kabul ediyorlar. Ne fiyat verirseniz verin, tamam diyorlar. Yani tabi 300 bahtlık şeyde 10 baht kadar abartı değil de mesela 300 bahtlık bir şeyi 150'ye falan alabiliyorsunuz yani. Öyle artık alçak gönüllülük mü diyeyim, yoksa bilmiyorum adına ne koyarsanız. On the earth shell. Wasting time. I'm the one. เลยนะฮะกาแฟเพื่อสุขภาพนะฮะกาแฟสำหรับคนที่แคร์สุขภาพนะฮะถึงมีอักษรพรีเซนเตอร์ของเราไม่มั่นใจแน่นอนนะไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับขอให้พี่น้องของเรานะฮะมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับเบอร์สคอฟฟี่ของเรานะฮะและชิมนะครับน้องๆมีให้ชิมนะครับทุกอย่างเลยนะครับสำหรับพี่น้องท่องเที่ยวยังมั่นใจที่ใจอยู่นะสามารถที่จะมาใช้การช่วยรับได้ก็ให้รับได้เอง2 ซองนะครับเรียนคอฟฟี่ที่ออกราคาตรงนี้เราก็ชิมให้ดูเรื่องที่สุดของเราเอาเลยครับ มีปลาทอดไหมจ๊ะ วันนี้ก็ทานได้ ไม่รู้จะซื้ออะไรเลยติดน้ำร้อนกันหรอ Şimdi bir patay söyledim. Patay deneyeceğim. Bunu da çok övdüler. Buraların güzel yiyecekler arasındaymış. Yanına da kokonat suyu söyledim. Hep beraber deneyeceğiz bakalım nasılmış. Burada baharatlar var gördüğünüz üzere. İşte şeker, soya herhalde. Bilmiyorum, sirke gibi bir şeyler var. Koklayacağım, deneyeceğim. Kokonat suyu, bildiğiniz kokonat suyu. İşte ama sadece burada bir tık daha pahalıya aldım. Dünkü yer 40 bahtı, burada 70 baht. Arada 30 baht oynuyor. Bakın dünkünden arasında fark var mı? Yok, fark yok. Yine aynı. Güzel tadı, fena değil. ไม่เยี่ยมนะไม่เอาไหนก่อนแล้วกิน Patay? กินนึงมาทานต้นนี้ไหมใช่ใช่ Tamam. เอาเมนูอันนี้มันก็ไม่ต่างกันเลยปลาเผาอะไรลูก
Güzel, sadece biraz karışık. İçinde her şey koymuşlar. Nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Karıştıracağım herhalde. Aa, limon buldum. Limon falan da sıkacağım herhalde. Karides güzel olur. Faydalı ya. Burada en azından bizim mutfak kadar olmasa da lezzeti. Sağlıklı ama. Daha sağlıklı diyebilirim ben hatta. O da fena ya, şey gideyim. Güzel, yeniyor. İnsan acıkınca her şeyi yiyor. Şapkamı da aldım. Tam turist Ömer oldum ama gerçekten insanın beyni uyuşuyor bu sıcakta. Şapka lazım. Nasıl göründüğü çok umurumda değil. Kafamı korusun yeter. Bilerek bu renk aldım. Bu renk bir pantolon da aldım çünkü. Yavaş yavaş spoilerlar geliyor. Bir sonraki videoda göreceksiniz nasıl olduğunu. Şöyle bir şey aldım. Bizim Vicks gibi. Birçok Thai halkı bunu kullanıyor. Gerçekten ama iyi geliyor böyle. Çekiyorsunuz. Direkt nefes açıyor. Kendinize getiriyor. Çok fazla çekemiyorum. Direkt yakıyor. Çok güçlü bir şey. Herhangi bir şey yok. Sadece mentol. Öyle ilk gördüm. Yadırgadım. Ne kullanıyorlar falan. Yani her şey yasal da. Sokak ortasında da böyle yapmıyorlardı falan dedim. Ama meğer mentolmüş. Ben de aldım. Hoşuma gitti. Hatta dönerken alacağım 2-3 tane daha. Türkiye'de özellikle grip olduğum zaman Covid geçirdiğim zaman arkadaşımdan kullanmıştım o zaman ama hiçbir şey anlamadım o zaman. Gerçekten kokumu falan kaybetmiştim. O da Tayland'dan getirmişti. Ondan şey yaptım, görmüştüm de. Ama bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Öyle sokak ortasında insanlar burnunu çeke çeke gittiğini falan bilmiyordum mesela. Öyle Vicks gibi falan bir şey zannetmiştim ilk gördüğümde. Tabii sadece bu boyları da değil, böyle Vicks gibi kutularda da var. Kutu kapağını açarak insanlar kapağı açıyor, kokluyor, geri kapatıyor, yürüyor falan, hayatına öyle devam ediyor. Enerji veriyor ama böyle bir yorulduğun zaman çekiyorsun. Böyle bir kendine geliyorsun. Böyle ha diyor, ben buradayım oluyorsun böyle bir. What's inside of me? พี่ดอกมากเหมือนกันเนาะ And I know I'm in the state of fright. Şimdi pazarın hemen yanında, pazara gezerken böyle bir AVM gibi bir yer gördüm. Birazcık da orayı gezeceğim. Aslında aynı, yani pazardan çok bir fark yok. Tek farkı işte klimalı burası. AVM havası verilmiş bir pazar gibi burası. Bir de fiyat konusunda gerçekten şöyle bir sıkıntı var. Yani bizim için sıkıntı değil de ileride bence onlara bir sıkıntı olur bu. Yazan fiyatı hiçbir zaman söylemiyorlar. Hep altını söylüyorlar. Mesela 200 baht yazıyor diyelim. Bir almaya giriyorsun 150 baht çıkıyor falan. Bu arkadaşlar yanlışlıkla aradığım oyuncak mağazasına da geldim. Yani gerçekten çok büyük bir oyuncak mağazası burası. Burada böyle bir namı var. İyi, bir taşla iki kuş vurmuş olduk yani. Hem hafta sonu pazarını gösterdik hem de oyuncak mağazalarını göstereceğim sizlere. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Bakın şöyle gösterebilirim. Buralar her yer oyuncak. Şöyle. Buralar her yer oyuncak mağazası. Burada böyle sadece ayıcıkların olduğu bir bölme. Peluş ayıcıklar mesela. Böyle bir oyuncak 185 baht. Ancak mağazalarda kıyafetler çıktı dediğimle yararlım yok. Ama bakın burada hep küçük minyatür oyuncaklar var. Mesela şöyle 350 baht diyor. İçeri çok sıkışıktı, giremedim. Böyle bir oyuncaklar var.
bakın. Şimdi fiyatları da görüyorsunuzdur. 150 bak küçükler. Şu arkadaki büyükler 450 var, 650 var. Şurada 650 var bak. Şu arkada çok güzel bak. 2200 850. Yani koleksiyonu olanlar için inanılmaz parçalar var burada. Bakın şunlar harika, inanılmaz güzellikte koleksiyon parçaları. Böyle görünce insan koleksiyon yapası gibi, oyuncak koleksiyonu. Böyle imrenmişim de böyle çıkan oyuncakların peşine düşerler ya. Şu bende yoktu falan diye. İşte o kişiler için 10 numara bir yerdesiniz şu an. Burası nerede diyorsanız, bu oyuncakçılar ne diye geçiyor burası, adını unuttum. Şu an sallıyorum biraz ama adını biliyorsunuzdur. Eğer gelirseniz, burayı bulmak istiyorsanız, burası da hafta sonuna denk getirmeye çalışın. Hafta sonu pazarıyla birlikte ikisini de aradan çıkarmış olursunuz. Şimdi de oyuncaklardan çıktık ve eski model kameraların olduğu bir dükkana girdik şu an. Evet, bakalım. Model kameraların hepsini bulabileceğiniz bir yer. Bakın burada da kartlar var. Pokemon kartları olsun. Bu neymiş? Duel Master. Yani bu kart olaylarından pek anlamam ama bu tarz kartlarla ilgilenen çok kişi tanıyorum. Bakın komple böyle koleksiyonluk kartlar. Toy Shop. Evet, oyuncak ve kameraları görmek istiyorsanız Çatukçak'a geleceksiniz. Çatunçak mı? Çatukçak şöyle yazılıyor. Oraya gelip burada hafta sonu pazarını gezdikten sonra buraları da görebilirsiniz. Şimdi böyle bir çiçek dükkanına girdik. Yine aynı yerdeyiz. Bir üst kata çıktık. Üst katta da Flower Gallery diyor. Bakın devasa büyüklükte çiçekler var. Ya bana diye.
Evet, şöyle bir şey gördük. Bunlar kaça diye sordum. Yani çocuklar ben söylemedim. Bunlar kaça dedim. Aralara tabii böyle şakalar sıkıştırmazsak olmaz. Neyse, editle ben bunların altına kahkaha efekti falan ekleyeyim de şu an zaten tek başıma yaptım. Zaten kendi kendime konuşmak ayrı bir dert. Ana, yemek reyonuna girdik, çık. Zaten kendi başına konuşmak ayrı bir sıkıntı, bir de üstüne şaka yapıyorum. Kimse de gülmüyor, moralim bozuluyor. Buraya kadar gelmişken şu şeyi de göstereyim size. Buranın restoranını da göstereyim. Bakın şöyle. Tabii AVM içinde olduğu için daha rahat, hijyenik mi diyeyim, temizim. Gayet güzel. Yani işte oturanlara çekmedim fazla. Çünkü yani yemek yiyorlar, rahatsız etmeyeyim. Biraz empati yapmak lazım. Sushi varmış burada. Keşke yemeseydim. Bu arada yediğim Pattaya baya doyurdu beni. Baya şişirdi yani. Bakın kap. Kap deyince akan sular duruyor. Ama işte hala yanlış söylüyoruz. Sonunda P erkeklere ekleniyor. Sonunda P eklemeyince kadınlar oluyor. Vallahi ağzımdan ne çıkarsa söyleyiveriyorum. Boşlukta yakalıyorlar çünkü. Düşünemiyorum ne demem gerektiğini. Girdiğim yerden çeşitli şeyler çıkıyor. Şimdi hayvan pazarından çıktık. Canlı hayvan pazarı. Yani yenecek değil de pet shop diyeyim daha doğrusu. Bakın fareler var. Hamster. Tavşanlar var. İşte yılanlar var burada. Bakın bak. Burada da uyuyor. Yılan sahiplenmek isteyen, yılan beslemek isteyenler buraya gelebilirler. Tabii şey yapmayacağım. Koynumuzda beslediğimiz yılanları sayıyorum. Esprisi yapmayacağım. Burada sapanlar var. Burası da akvaryum. Bakın az önce içinde olduğumuz oyuncakların olduğu AVM şu arkamızdaki olan. Oradan arka tarafından nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum. Çıkışa gittim, çıktım ve buraya gittim. Burada her yer pet shop var. Şurada var. Şu bölüm olsun. Burada her şey bir yerde toplanmış gibi, böyle farklı. Şimdi yani bir videoda bir sürü konu çıktı. Sadece hafta sonu pazarını gezmeye gelmiştim. İyi oldu bizim için de. Burası çok küçük bir şeyler var. Bakın parmağımdan bile kaç kat daha küçük. Baş parmağım kadar hayvanlar var. Gerçekten baş parmağım kadar var ya. Yani civciv desen değil. Çok küçük. Heykel var burada.
Yani ne olduğuna dair. O büyük bir şey şundan ne o zaman? Maymunların boyutu tam gerçekten elim kadar var bak. 6 เดือนก็ไม่โตนะ6 เดือนก็ไม่โตจะอ้วนอย่างเดียว Gerçekten elimle aynı büyüklükte maymun. กระรอกเหมือนกัน กระรอกตัวใหญ่กระรอกด้านกระเพราบ็อกซ์เนี่ย ปล่อย2 ตัวดื้อนะ2 ตัวดื้อเล่นดีเหมือนกันนั่นเห็นมันลากระบี่ I don't have time ไม่ต้องไปนู่นเลยไม่นู่นเลย go อะไรมันขึ้นมาเนาะ เห็นแล้วที่ไหน Evet, burada kediler kendinden geçmiş sıcaktan. ตัว Evet, hafta sonu pazarı diye geldim ama yani en dikkat çeken yer hayvanların olduğu yer oldu gerçekten, pet shop'lar. Yani pet shop demek doğru olmaz tabii. น่ารักลูกเล็ก İşte hayvanların olduğu yerler. Çeşitli sayıda hayvan var. Çeşitli türde hayvanlar var. Bilmiyorum, bunların belki DNA'larıyla oynandı mı oynanmadı mı? İşkence çektiler mi, o kadarına çok hakim değilim. Yani buradan görüntüsü çok sevimliler. Her şeyin en minyatürleri burada. Küçük, yani elimden küçük maymun var. Bitti mi? Bitmedi. Hala devam ediyor. Hala bitiremedim. Şurada mesela akvaryum var. Şimdi buraya gireceğim. Ve dikkatli geçmek lazım buradan arkadaşlar. Az önce yanlışlıkla bir tane küçük bir sincaba eziyordum. İp bağlamışlar, tasma takmışlar, geziliyorlar. Ayağımın altında hiç görmedim. Son anda sincabın hayatı kurtuldu. Tattoo chop and a gold mop. Büyüklüğü anlaşılıyor mu? Bilmiyorum ama herhalde çok belli olmayabilir boyutları ama gerçekten balık büyüktü. Maymun küçüktü. Arkadaşlar pazarın içinde o kadar kayboldum ki şu an yani Bangkok'un her yerini bulacakmış gibi hissediyorum. Her yerde yeni bir şey var. Ama sorun şu ki geldiğim yeri bulamıyorum şu an. Geldiğim yeri bulsam orada bir metro vardı. Metroya binip ev demişim, otele gidip bu bölümü bitirmek istiyordum. Bakalım daha o metroyu bulana kadar başka şeyler çıkarsa devam edeceğiz. Çıkmazsa zaten kapanış yapacağım birazdan. Şöyle poşetlerde satılıyor balıklar. 250 baht, 140 baht, 150 baht. Balığın türüne, balığın cinsine göre değişiyor. Acaba dedim boyutuna göre mi değişiyor fiyatlar dedim. Yok, alakası yok. Türün yoğunluğuna göreymiş. Yani benimki de saçma. Statü farkı insanın, hayvanın bünyesine göre oluşmamalı. Tertemiz suların içinde bir balık daha. Suyun rengi neden öyle diye sordum. Şaka sormadım, yok. Yani balıkla alakalı niye? Böyle soru sorulur mu?
Yani bana ne, niye öyle söyle yani. Demek ki balık orada yaşıyor. Vardır bir bildikleri değil mi? Böyle sizlere biraz standları göstermek istiyorum. Neler var? Shot to shot. To shot. Shot to shot. To shot. Shot to shot. Ya arkadaşlar şimdi pazar deyip geçmeyin, yine de sadece bildiğin yemekler var dedim ama şimdi buranın da bir özelliği, gerçekten çok uzun, yürü yürü bitmiyor. Videoda ne kadar ne görüyorsunuz bilmiyorum ama yani bir yaklaşık 5 dakikadır yürüyorum, hala yemek yapıyorlar, hala aynı koku. Evet, döndük dolaştık, yine pazar yerine geldik. Şu an neresindeyim pazar yerinin hiçbir fikrim yok. ด้วยทุกคนทำให้กลุ่มกล่อมมาช้าในเวลานั้นครับได้รับผลกระทบการบริหารทาง Az önce 7-Eleven'daydım ve kombucha diye bir çay aldım. Kombucha, internetten baktım ne falan diye. Yani bakıyorum orada, internetten bakıyorum ne işe yarıyor. Hepsi farklı içecekler çünkü her şeyi denemek istiyorum. Bu ilaç olarak kullanılan bir bitkiymiş. Bağışıklık sistemi, sindirime falan iyi geliyormuş. Böyle yorgunluğa bir deneyeceğim bakalım nasılmış. İki tane, bir küçük bir büyük pipet verdiler. Herhalde küçükle deliyoruz, büyükle içiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Gerek yok, gidelim şuradan açsak. Ha tamam. Kapaklı değilmiş ya, şuradan az bir şey açsak pipet sokarız içine. Evet. Sonunda tadına bakacağım. Şekerli kınaya benziyor. Kına içiyormuşum gibi, şeker atmışım da kına içiyormuş gibi. Bir de şey var, alttan alta böyle komposto yaparız ya Ramazan'da. Hafif böyle komposto tadı var. เด้งหัวจ้า Ama içtikçe alıştırıyor, bak güzel ha. İlk böyle bir kına tadı geldi, şimdi o geçti mesela, kompostoya çevirmeye başladı gitgide. Hoşafa döndü iyice. Ay bağırsakları çalıştırmaya başlıyor. Gerçekten bağırsakları çalıştırıyormuş galiba. Hissediyorum. Bir de aklınızda olsun, buraya geldiğiniz zaman eğer olur da böyle bazen önünüzde motorlular falan kırıyor, durduruyor, el sallıyor, bir şey söylüyor falan. Yani çekinmenize gerek yok. Sadece onlar hiç belli olmasa da taksi işleri yapıyor. Nereye gideceksen para karşılığı götüreyim muhabbetine getiriyor. O yüzden durduruyorlar yani. Türkiye'de tabii motorlu bir ürünü kesti mi hemen otomatik hızlanırsın falan. Ayak alışkanlığıdır. Burada öyle değil. Burada ekmek parası için adam durduruyor seni. Evet tamam, Türkiye'de de ekmek parasıdır belki. Ama bakın kaç gündür, bugün burada 3. günüm. Sadece size şunu tavsiye edebilirim. Metro çok güzel bir olay. Yani hem uygun fiyatlı, hem motor gibi riski yok. Motora kıyasla bir tık daha pahalı ama yine de yani bilmediğiniz başka bir ülkede başınıza bir şey gelir. Riske gerek yok. Metroya binersiniz. Orada zaten ana bir metro hattı var. Mavi.
Hepsi onun ona bağlı. Nereye gidecekseniz iyice araştırırsınız. O metroda inersiniz, aktarma yapıp gideceğiniz yere kadar ulaşırsınız. Burası Tayland'ın telekom binası. PTT binası gibi bir şey. Thailand Post. Brand Post. That's where they film Penguin too. Her şeyi anladım mı? Tepedeki heykeller ne onu anlamadım. Her şeyi anladım da şu heykeller ne onu anlamadım. İlginç. Büyük Starbucks'ı bile var. Bayağı güzel yapmışlar binayı. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Bangkok Chatuchak'taydık. Bugün alışveriş merkezini gezdik, oyuncakları gezdik, hayvan pazarını gezdik, kameraları gördük, çiçek bahçelerini gördük. Gördük. Bayağı verimli bir gündü. Daha akşam Chinatown'a geçeceğiz. Bu bölüm için şimdilik bu kadar. Beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum ve kanalıma lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler. Hoşça kalın.